Merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte tarifi benden çok istenen taçlı bandana yapımını çalışacağız. Bandanamız için bu şekilde pamuklu iplikler kullandım. Marka bilgilerini açıklama kısmında yer vereceğim. Oradan takip edebilirsiniz. İplik ve el ayarıma uygun olan 2,20 milim tığ tercih ettim. Bandanamızı yerleştirmek için iç kısmında bu şekilde metal bir taç aparatına ihtiyacımız var. Bu aparatı hemen hemen her tuhafiyeden rahatlıkla temin edebilirsiniz. Detaylı yapım videosuna geçmeden önce sizlerden de ufak bir ricam olacak. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu videoya beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Dilerseniz şimdi detaylı yapım videosuna geçelim. Bandanamızın ana zemininde kullanacağımız ipliğimizi parmağımıza sardık. Buradaki ipliğimizi de birazcık uzunca bırakıyorum ve parmağımdan bu şekilde çeviriyorum. Çarpıyı gördüm. Tığımı yerleştiriyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir ilmek daha. Şimdi burada 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum ve halkamın içerisine batıp ilmek çıkarttım. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalıştım. Halkamın ucundaki bu ipliği şöyle hafifçe çekiyorum. Tekrar üzerine aldım. Aynı halkanın içerisine tekrar batıp bir ilmek çıkarttım. Tığımda 3 ilmek varken yine 2 defa da çıkarak ikili trabzanımı çalışıyorum. Tekrar üzerine al. Aynı halkanın içerisine tekrar batıp ilmeğini çıkart. Tığımda 3 ilmek var. İlk ikisini bir, diğer ikisini birlikte örerek yine ikili trabzanımı çalışıyorum. Arada şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Tekrar üzerine alıyorum ve aynı boşluğa batıp yine hemen ikili trabzanımı örüyorum. Üzerine al. Aynı halkayı tekrar bat ve tığında 3 ilmek varken 2 defa da çıkarak ikili trabzanını ör. Üzerine al. Halka içerisine bat, ilmeğini çıkart. 2 defa da çıkarak ikili trabzanı çalış. Şimdi arada bir zincir, üzerine al ve aynı boşluğa batıp bir tane daha ikili trabzanını ör. Buradaki ipliğimi şöyle sıkıca çekiyorum ve ördüğüm örgüme şöyle bir bakıyorum. Bakın 4 zincirle başladık. 3 ikili trabzan, arada 2 zincir, 3 ikili trabzan, daha sonra 1 zincir ve 1 trabzan. Buradaki 4 zincirimizin 3 zinciri trabzandan, 1 zinciri de aradaki araya gelen zincirimizden sayıyoruz. Bir üst sıradan devam. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Her sıraya başlangıçlarımızda 4 zincir çekiyoruz. 3 zincirimiz trabzandan sayıyoruz. 1 zincir aradaki zincir. Örgümüzü çeviriyoruz. Tığımın üzerine aldım ve aynı bakın buradaki bir zincirli boşluğa batıp hemen ikili trabzanımı örüyorum. 2 defa da çıkmaya ikili trabzan diyoruz. Üzerine aldım. Aynı boşluğa yine batıp yine trabzanımı örüyorum. 2 oldu. Üzerine al. Aynı boşluğa bir tane daha. 3 tane ikili trabzanımı çalıştım. Şimdi arada bir zincir, üzerine al ve 2 zincirli boşluğa batıp hemen buraya yine trabzanlarımı örüyorum. 3 tane ikili trabzan öreceğim başta. İlkini yaptık. 1. Devam. Üzerine alıyorum. Aynı boşluğa. 2. Üzerine al. Aynı boşluğa. Bir tane daha. 3. Bakın 3 tane ikili trabzan. Modelimizde burası arttırma köşemiz olduğu için hemen arada 2 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve aynı 2 zincirli boşluğa tekrar batıp yine 3 tane ikili trabzanıma çalışıyorum. 1. Üzerine al. Aynı boşluğa bakın. Devam ediyorum. 2 ve 3. Burası hep orta noktada arttırma noktamız. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Ve şimdi bakın buradaki boşluğa batacağım. Hemen battım. Ve 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Peki bitti mi? Bitmedi. Dikkat. Bu kenardaki şu bir zincir ve trabzan kısmını yapmazsak örgümüz yanlış ilerler. Dolayısıyla hemen arada bir zincir, üzerine al ve buradan sayıyorum. 1, 2, 3. zincirimin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmek varken 2 defa da çıkarak ikili trabzanımı buraya çalışıyorum. İkinci sıramı da kusursuz bir şekilde tamamlamış oldum. Şimdi 3. sıradan devam. Hatırlayalım. Her bir sıra başlangıçlarında 4 zincirle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Örgümü çeviriyorum.
Tığımın üzerine aldım ve hemen bakın buradaki bir zincirli boşluğa batıp ikili trabzanlarımı örüyorum. 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 2, bakın aynı boşluğa bir tane daha. 3. Aralarda bir zincir, üzerine al ve alttaki bir zincirli boşluğa batıp yine 3 tane ikili trabzan ör. 1, 2 ve 3. Yine arada bir zincir, üzerine al. Bakın şimdi arttırma noktası köşe kısmındayım, orta noktadayım. Hemen bu iki zincirli boşluğa batıp yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Arada 2 zincir, üzerine al ve aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Köşe kısmında bu şekilde tamamladım. Arada bir zincir, üzerine al ve yine bir zincirli boşluğa batıp 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Bir zincir, üzerine al. Bakın bir sonraki bir zincirli boşluğa batıp hemen yine 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Bitti mi? Bitmedi. Dikkat. 3 tane trabzanımızı ördükten sonra bir zincir çekiyoruz. Üzerine alıyoruz ve alttan sayıyoruz. 1, 2, 3. zincirimizin tepesine batıp hemen buraya bir tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Ve devam. Şimdi bir üst sıraya başlarken yine 4 zincir. Hep aynı şekilde 1, 2, 3, 4 zincirle başlıyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığımın üzerine alıp hemen ilk bir zincirli boşluğa batıp 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Bakın buradaki artma noktası orta noktadaki 2 zincirli boşluğa gelene kadar arada bir zincir, üzerine al ve yine bir sonra gelen bir zincirli boşluğa 3 tane ikili trabzan ör. 2 ve 3. Arada bir zincir, üzerine al ve hemen bir zincirli boşluğa yine 3 tane ikili trabzan ör. 2 ve 3. Bir zincir, üzerine al. Bakın şimdi 2 zincirli orta noktaya geldim. Hemen buraya batıp yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2, 3. Burada tek fark arada 2 zincir çekip üzerine alıyorum ve aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2 ve 3. Bakın orta kısmını yaptık. Şimdi devam yine. Bir zincir, üzerine al, bir zincirli boşluğa batıp 3 tane trabzanını ör. 2, 3. Bir zincir, üzerine al ve hemen alttaki bir zincirli boşluğa yine 3 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3. Bir zincir, üzerine al. Bakın bu kenardaki bir zincirli boşluğa da 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Bakın buraya dikkat. Burada bırakmıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Üzerine alıp 1, 2, 3. zincirin tepesine batıp hemen bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Tacımızın şuradaki ölçüsü ne kadar uzunluktaysa burada çalışacağımız ana zemin, ana bandana bakın tacımızın bu kenarlarına tam denk gelecek şekilde örmeye devam edeceğiz. Hemen daha önce çalışıp bitirdiğim ana zeminde, ana bandana kısmında sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın buradaki ördüğümüz kısım taşlar hep standart oluyor ama yine bu bilgiyi vermek istiyorum. Bakın bu şekilde tuttuğumuz zaman şöyle tam denk gelecek. Bakın ölçü bu şekilde. Eğer tacınız büyükse veya küçükse bu şekilde ölçü alabilirsiniz. Ama genellikle standart oluyor. Şimdi peki standart taç ölçüsüne göre uzunluğumuz ne kadar olmalı? Bu parçamızı aynı gösterdiğim teknikle bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Şu başlangıç noktasından sayarsak sihirli halkadan yaptığımız bu ilk sıradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın 16 sıra bu şekilde çalışmışım. Hemen şuradan da sizlerle ölçü paylaşayım. Sağlamasını yapmış olun sizler de. Bakın burası 2 zincirli boşluğum. 2 zincirli boşluktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yine bakın 16 tane üçlü grubumu çalışmış oldum. Santim olarak
Ölçüyü de hemen paylaşayım. Bir uçtan bakın şöyle diğer ucuna kadar ölçüsü tam olarak 36 santim. Şöyle tam bu iki zincirli boşluktan bitiş kısmına kadar buradaki yükseklik ölçüsü de 20 santim. Şimdi bandanamızı tacımıza yerleştirmek için bir işlem yapmamız gerekiyor. Oradan devam edelim. Daha sonra çiçeklerini ve yapraklarını çalışarak bitireceğiz. Şimdi bakın en son bitişim şu noktadayım. Tek bir tane trabzan yapıp bitirmiştim. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Ve trabzanıma bu şekilde ortasına batıp hemen buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı boşluğa batıp bir sık iğne daha. Trabzanıma 2 sık iğneye denk getirdim. Daha sonra şuradaki kesişim noktasına batıp buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen bakın buradaki boşluğa batıyorum. 1, 2. 2 sık iğne buraya. Bir tane de buradaki kesişim noktasına bir sık iğne. Bakın boşluklara 1, 2 sık iğne. Kesişim kısmına bir sık iğne. Bu şekilde devam edeceğim. Şöyle örmeye devam edelim. Bir sıra boyunca sık iğne çalışacağız. Bakın mantık hep aynı. Boşluklara 2 sık iğne, kesişim noktasına bir sık iğne. Eğer sizin burada zincirleriniz çok uzun geliyorsa, yani 3 sık iğne yapmanız gerekiyorsa 3 sık iğne de yapabilirsiniz. El ayarınıza göre buradaki sık iğnelerinizi ayarlayabilirsiniz. Ama en ideali bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın tam orta kısmına doğru yaklaştım. Şimdi buradaki sihirli halka kısmı boşluğuna da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve yine devam ediyorum. Karşı kısımdan bakın aynı şekilde yine buradaki boşluklara 2 sık iğne, kesişim noktalarına birer sık iğne. Buradaki başlangıç ipliğimizi de bakın böyle aralarından yürüterek gizleyebiliriz. Bitiş kısmına kadar, sıra bitiş kısmına kadar sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz. Evet, en son sık iğnemi bakın buradaki zincirimin içerisine batıp bu şekilde yaparak sabitliyorum. Böylelikle ilk bir sıra sık iğnemi tamamlamış oldum. Şimdi buraya dikkat. Sık iğnelerimizi örmeye devam edeceğiz. Yalnız şimdi farklı bir teknik uygulayacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü, bandanamı çevirdim. Burada yapacağımız sık iğnemizi normal bu şekilde sık iğne tepelerine yaparak batmayacağız. Normalde bakın bu şekilde her iki ilmeği de her iki lobu da alıp örüyorduk. Bu sırada arkadaki lobu bırakıyoruz. Bize doğru bakan öndeki ilmeğe tığımızı yerleştiriyoruz. Arkadan ilmeğimi alıp yine sık iğnemi yapıyorum. Bakın arkadaki ilmeği bırakıyorum. Bu şekilde başak başak gözüken iki ilmeğimiz var. Arkadaki ilmeği bırakıyorum ve bana doğru olan ön ilmeği alarak sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaki tek ilmeği bırakıyorum. Öndeki bana doğru olan tek ilmeği alıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir sıra boyunca sık iğnelerimizi sadece bize dönük olan ilmekleri alarak örmeye devam ediyoruz. Burada istediğimiz nokta bakın şu noktada böyle bir çizgi oluşması. Bu da tacımızı bandanamıza yerleştirirken bize kolaylık sağlayacak. Sıra bitişine kadar bakın bu şekilde ördüm. Arkadan görüntüsünü de hemen şöyle göstereyim. Tek bir çizgi halinde arka ilmeklerim bu şekilde kalmış oldu. Şimdi en son bakın şuradaki ilmeğe de sık iğnemi çalışıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bandanamı çeviriyorum. Şimdi normal bir şekilde sık iğne öreceğiz. Yani her bir sık iğne tepesine bakın. Hemen sık iğne tepesine her iki ilmeğine de bu şekilde batıp normal bir şekilde sık iğnelerimizi örüyoruz. Bir önceki sırada sadece bakın bize bakan ön ilmeği almıştık. Şimdi burada normal. Her iki ilmeğe de tığımızı bu şekilde yerleştirip sık iğnelerimizi örüyoruz. Sıra bitişine kadar böyle normal her bir sık iğne tepesine batıp sık iğnelerimizi örmeye devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar sık iğnelerimi örerek geldim. Bakın son sık iğnemi de yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirmiş olduk. Burada bazı taçlar dar olabilir bu en kısmı. Dolayısıyla burada şöyle bir prova alın. Şu kısmı tacımıza bu şekilde yerleştireceğiz ve dikeceğiz. Ve bu kısmın
sarması lazım. Bakın fark ettiyseniz sarmıyor. Biraz daha örmem gerekiyor. Şimdi bir sıra daha örüp tekrar prova alacağım. Dolayısıyla siz elinizdeki taçla mutlaka bu ördüğünüz kısmı şöyle bir tutun, prova alın. Sarıyorsa tamamdır. Eğer sarmıyorsa da bu kısım sizde hatta daha da geniş olabilir. Sarana kadar sık iğnelerimizi örmeye devam edeceğiz. Yapacağımız işlem ise hep aynı. Bakın bir tane zincir çekeceğim. Örgümü çeviriyorum. Dibine batmıyor da bir sonra gelen sık iğne tepesine batıp hemen bakın bu şekilde sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Bu sırayı da örelim. Bakın sıra sonuna kadar örelim. Evet, bakın son sık iğnemi de yapıyorum ve bu sıramı da bitirdim. Şimdi yine bu kısımda bakın bu şekilde tacınıza yerleştirerek bir prova almalısınız. Benim için ölçü yeterli oldu. Hemen şöyle gelin bakalım kısaca neler yaptık. Toplamda 4 sıra sık iğne çalışmış olduk. Bir sıra normal bakın bandanamızın kenarına geçtik. Daha sonra arka ilmeği bırakıp ön ilmeklerinden alarak bir sıra çalıştık. Sonra 2 sıra yine normal çalıştık. Şimdi bu noktada bakın ipliğimi şöyle birazcık uzunca bırakıp kesiyorum. Çünkü bu ipliğimle dikiş yapacağım. Hemen şöyle ipliğimi şuradan çıkartıyorum. Ucu tok bir iğneme hemen ipliğimi geçiriyorum. Burada bir sıra halinde ön ilmeklerimiz, örülmemiş ilmeklerimiz var. Bu şekilde katlıyoruz. Katlama yaptıktan sonra bakın bu ön ilmeklerinden bir tane alıyorum. Bir tane de bandanamın son bitişinden. Burada dilerseniz tek ilmeğini alabilir. Dilerseniz ikisini birden alabilirsiniz. Ben şöyle tek ilmeğini alacağım. Bu şekilde dikişe başlıyorum. Bir tane bakın alttaki ön ilmekten, bir tane bandanamın ilmeğinden. Bu şekilde her bir ilmeğin karşısına gelecek ilmekleri alarak dikişe başlıyoruz. Burada ipliğinizi çok çekmeyin. Çok fazla çekerseniz hem büzme yapar, görüntü güzel gözükmez. Hem de çok sıkı olursa tacımızda bu kısım içinden kolay ilerleyemez. Dolayısıyla gayet rahat, kendi akışında dikiş yaparak devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın dikişimi tamamladım. Bir düğüm atıp ipliğimizde şöyle sıkılıyoruz. İpliğimizi iç kısmından yürüterek gizliyoruz. Hemen burada tacımızı alıp şimdi dikiş kısmı içeride kalacak. Şöyle tacımızı yerleştirmeye başlıyoruz. Şöyle hafif hareketlerle elinizle de yön vererek sanki bir lastiği bel kısmından geçiriyormuş edasıyla bakın tacımızı bu şekilde bu kısmından yerleştiriyoruz. Evet, şöyle elimizle düzeltiyoruz. En son tacımızı bitirdikten sonra bu kısımları dikişini yapacağız ama şöyle prova almak için şöyle bakalım. Bakın çok nizami bir şekilde bandanamızı tacımıza yerleştirdik. Şimdi tekrar çıkartıyorum ve bandanamın kenarlarını, yapraklarını ve çiçeklerini yaparak devam edeceğiz. Son rötuşta tacımızı tekrar yerleştirip dikişle tamamlayacağız. Çiçek yapımıyla devam edeceğiz. Toplamda 9 adet çiçeğe ihtiyacımız var. 8 tanesini yaptım. Şimdi bir tanesini de birlikte yapacağız. İpliğimi parmağıma sardım. Öncelikle sarı renkli ipliğimle başlıyorum. Uzunca biraz da iplik bıraktım. Parmağımdan çevirdim. Çarpıyı gördüm. Tığımı yerleştirdim. Bir ilmek aldım. Bir ilmek daha. Burada hemen halkamın içerisine sık iğneler yapmaya başlayacağım. Battım halkamın içerisine, çıktım ve hemen bir tane sık iğne yaptım. Hafifçe buradaki ipliğimi şöyle çektim ve devam ediyorum. Halkamın içerisine sık iğneler yapıyorum. Toplamda 6 adet sık iğne yapacağım. 3, devam, 4, 5 ve 6. 6 sık iğne yaptıktan sonra buradaki ipliğimi şöyle çekiyorum. Yuvarlak hale getirdim. İlk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla yuvarlak hale getirdim. Bir ilmek aldım. İpliğimi biraz şöyle sıkılayıp burada ipliğimi kesiyorum. Ve bu iki sarı ipliğimi hafifçe arka kısımdan düğüm atarak bağlıyorum. Çiçeğimin ikinci kısmı için
Farklı renkli ipliğimi aldım. Hemen şöyle bir tane ilmek alıp kilit işlemi yaparak başlıyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. 2 ilmeğimi de bu şekilde tutuyorum. Burada sarı ile ördüğüm örgü parçamı alıyorum. Herhangi bir sık iğne noktasından tığımı bu şekilde yerleştiriyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı sık iğneye batıp yine buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 oldu. Üzerine alıyorum. Aynı sık iğne tepesine batıp yine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 3 tane trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve sık iğnemin dibine batıp arkadan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bu şekilde sabitliyorum. Bakın hep aynı sık iğne tepesine yaparak ördük. Şimdi dikkat. Bir sonraki sık iğne tepesine geçebilmek için ilmek kaydırma yapacağım. Hemen bakın yanındaki sık iğne tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bu sık iğne tepesine geldim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. Aynı sık iğne tepesine batıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirimizi trabzandan sayacağız. Dolayısıyla 2 tane trabzan ördük. Üzerine alıyorum. Aynı sık iğne tepesine batıp bir ikili trabzan daha. 3 oldu. 3 oldu. Şimdi zincir çekiyorum tekrar. 1, 2, 3 zincir ve sık iğnenin aynı bulunduğum sık iğne tepesine batıp arkadan ilmeğimi alıp tığımdaki ilmekten geçerek ilmek kaydırmayla bakın çiçeğimin bu yaprağını da tamamlıyorum. Şimdi bir sonraki sık iğne tepesine geçip tekrardan bu yapraklardan çalışmam gerekiyor. Hemen bakın bir sonraki sık iğne tepesine battım. Arkadan ilmeğimi alıp tığımdaki ilmekten geçerek ilmek kaydırmayla buraya geldim. 3 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3. Tığımın üzerine alıyorum ve aynı sık iğne tepesine batıp ikili trabzanımı örüyorum. Üzerine al. Aynı sık iğne tepesine batıp bir ikili trabzan daha. Bakın zincirle birlikte 3 oldu. Şimdi tekrar zincir 1, 2, 3. Aynı noktaya bat ve ilmek kaydırmayla sabitle. Bakın yaptığımız işlemler hep aynı. Bundan 6 tane yapacağız. 3 tanesi oldu. Bir sonraki sık iğne tepesine girmek için hemen tığımı yerleştirdim. Arkadan ilmeğimi alıp tığımdaki ilmekten geçerek ilmek kaydırmayla geldim. 3 zincir, 2, 3 üzerine al. Aynı noktaya batıp trabzanını çalış. Üzerine al. Aynı noktaya bir trabzan daha. Bakın. Şimdi 3 zincir ve dibine batıp ilmek kaydırmayla sabitle. 3 zincir, 2 trabzan, 3 zincir. Şimdi bir sonraki sık iğne tepesine gelmek için hemen ilmek kaydırma yaparak geliyorum. 1, 2, 3 zincir üzerine al ve buraya 2 tane ikili trabzan ör. Bakın aynı sık iğne tepesine. Tekrar 1, 2, 3 zincir dibine bat, ilmek kaydırmayla sabitle. Şimdi son yaprağımızı yapacağız. Hemen ilmek kaydırma yaparak son sık iğne tepesine geliyorum. 1, 2, 3 zincir üzerine al. Aynı sık iğne tepesine batıp ikili trabzan ör. Bir tane daha. 2, şimdi 3 zincir 1, 2, 3 ve aynı noktaya batıp ilmek kaydırmayla zincirini sabitle. Bakın çiçeğimiz hazır oldu bile. Şimdi bir ilmek alıp şöyle sıkılıyorum ve ipliğimi burada kesiyorum. Bu iplikleri de arka kısımdan bir tığ yardımıyla yürüterek geziyoruz. Kalan ipliğimizi de kesiyoruz. Bakın böylece çiçeğimizi de tamamıyla bitirmiş olduk. Bu şekilde 9 adet çiçek çalışıyoruz. Taşlı bandığımızın kenarlarını örerek devam edeceğiz. Çiçeklerimizi tamamlamıştık. Şimdi hem yapraklarını çalışacağız hem de çiçeklerini yerleştireceğiz. Yeşil ipliğimi parmağıma sarıyorum. Hemen öncelikle bir tane ilmek alıp kilit işlemi yaparak başlıyorum. Bandanamın bir kenarını aldım. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bandanamızın düz tarafıyla çalışacağız. Dolayısıyla burada dikiş yaptığımız kısım arka kısımda kalacak. Ön tarafımızdan devam ediyoruz. Hemen ilk bir zincirli boşluğa batıp ilmeğimi çıkardım.
İkisini birlikte örerek sık iğne yaparak başladım. Burada zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çektim. Burada zincir sayınızı sizler daha fazla da çekebilirsiniz. Hemen çiçeğimi aldım. Dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bakın zincirim bu şekilde düz tarafta. Çiçeğimi ters çeviriyorum ve herhangi bir yaprağın, bu pembe pembe gözüken çiçek yapraklarının herhangi birinden, orta kısmından batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. İkisini birlikte örerek sık iğne yaptım. Bakın ters taraftan bir yapraktan sık iğne ile birleştirdim. Devam ediyorum. Yine zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Daha sonra şöyle tutuyorum ve bir zincirli boşluk atlayıp ikinci bir zincirli boşluğa batıp sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bakalım. Bakın bu şekilde yaptığımız zaman çiçeğimiz düz bir şekilde oluşuyor. Düz taraftan birleştirdiğimiz zaman çiçeğimiz ters dönüyor. Buna dikkat edelim. Şimdi çiçeğimizin birini yerleştirdik. Şimdi yaprakla devam edelim. Zincir çekiyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çektim bu sefer. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. 4. zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmek var. 2 defa da çıkarak ikili trabzan çalıştım. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı zincire batıp yine bir tane daha ikili trabzan çalıştım. Şimdi 1, 2, 3 zincir. En son yaptığım trabzan tepesine bu şekilde batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir ve aynı zincire batıp ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Bakın bu şekilde ilk yaprağımızı oluşturmuş olduk. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki gelen bir zincirli boşluğa batıp sık iğne ile yaprağımı buraya sabitliyorum. Hemen şöyle bakalım. Bakın bir çiçeğim, bir yaprağım. Buradaki zincir sayınızın daha uzun olmasını istiyorsanız zincir sayılarını daha uzun çekebilirsiniz. Şimdi dilerseniz arada 2 yaprak bir çiçek olarak çalışabiliriz. Hemen devam ediyorum. Ben arada 2 yaprak bir çiçek olarak çalışacağım. Tekrar yaprak yapacağımız için 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Alttan sarıyorum zincirlerimi. 1, 2, 3, 4. zincirime batıp hemen buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Aynı zincire bir ikili trabzan daha. Şimdi 1, 2, 3 zincir ve en son yaptığım trabzan tepesine bu şekilde tığımı yerleştirip arkadan ilmeğimi alıp tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bir pıtırcık yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir ve aynı zincire batıp ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ve hemen ilk gelen bir zincirli boşluğa batıp sık iğne ile bu yaprağımı da buraya sabitliyorum. Dolayısıyla bakın 2 yaprağımızı da bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi çiçeğimizi birleştirmekle devam edeceğiz ama önce zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çiçeklerimizi birleştirirken 7 zincir çekiyoruz. Hemen bir çiçeğimi alıyorum. Tekrar bakın ön, arka tarafını alıyorum. Herhangi bir çiçek yaprağının orta kısmından batıyorum. Ve buraya sık iğne yapıyorum. Daha sonra yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir ve bu şekilde bakın alttan bir zincirli boşluk atlayıp diğer gelen bir zincirli boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle tutalım. Bakın çiçeğimiz düz bir şekilde yerleşmiş oldu. En son buhar vererek de ütüleyeceğiz. Daha güzel ve nizami bir şekilde görünmüş olacak. Şimdi tekrar yaprak çalışacağız. Bakın aralarda 2 yaprak, daha sonra bir tane çiçek. Hatırlayalım, yapraklar için 8 zincirdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Üzerine alıyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirime batıp bir ikili trabzan. Üzerine al, aynı zincire bir ikili trabzan daha. Şimdi 1, 2, 3 zincir ve trabzan tepesine batıp ilmek kaydırmayla pıtırcık yap. Daha sonra 1, 2,
3 zincir. Aynı zincire batıp ilmek kaydırmayla yaprağını sabitle. Ve şimdi yine 1, 2, 3, 4 zincir ve bir sonraki gelen bir zincirli boşluğa batıp sık iğne ile yaprağını sabitle. Bakın şimdi bir tane daha aynı yapraktan çalışacağım. Daha sonra çiçeğimi sabitleyeceğim. Evet, bakın burada uç kısmına kadar bu şekilde tamamladım. 2 tane yaprağımı da yaptım. Şimdi tam orta kısımdayız. Şimdi orta kısmına da bir tane çiçek yerleştirmek istiyorum. Yalnız buraya dikkat. Tam orta noktası olduğu için zincirim çok uzun kalsın istemiyorum. Dolayısıyla burada 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar hemen bir tane çiçeğimi alıyorum. Arka kısmından herhangi bir yaprağın orta kısmından batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 ve hemen şöyle tutup buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bakın tam orta kısmına 5 zincirle çiçeğimi sabitledikten sonra yerleştirdim. Şimdi aynısı gibi bakın bandanamızın bir kenarında yaptığımız işlem neyse aynı şekilde diğer kenarında yapacağız. Evet, bu kenarda da çiçek ve yapraklarımı tamamladım. Son bakın sık iğne ile sabitlemiştim. Bir ilmek alıyorum. İpliğimi şöyle sıkılayıp burada ipliğimi kesiyorum. Bu başlangıçta ve bitişte kalan bu yeşil renkli ipliklerimi de yine bandanamın iç kısmından yürüterek gizliyorum. Hafif bir buhar vererek ütüledim ve böylece bandanamızı tamamıyla bitirmiş olduk. Şimdi metal tacımıza bandanamızı yerleştireceğiz. Bakın hemen şöyle başlangıç kısmından yine prova aldığımız zaman gibi hafifçe hareketlerle bandanamızı tacımıza yerleştiriyoruz. Yerleştirme işlemini tamamladım. Dilerseniz buralarda hafif bir dikiş yaparak bu kısımlarındaki açıklığı da kapatabilirsiniz. Dilerseniz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Böylece taçlı bandana yapımında sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler de keyif alarak örmüşsünüzdür. Bu tarz tarif videolarını kaçırmamak için hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu videoya beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.